Merhaba, bu videoda neler var? Videonun giriş kısmında trafoda polarite bulmayı ölçüm yaparak anlatmaya çalıştım. Arkasından 3 fazlı trafolarda bağlantı gruplarında faz açısının nasıl oluştuğunu vektör çizimleriyle göstermeye çalıştıktan sonra bu bağlantı gruplarında çift kanal osiloskopla ölçümler yaparak gerçekte de o faz açısını sizlere göstermeye çalıştım. Videonun son kısmında bağlantı grupları aynı olmayan 2 adet trafoyu paralel bağlarsanız ne olur? Yine çift kanal osiloskopta bunu sizlere göstermeye çalıştım. Umarım sizler için yararlı bir video olur. Eğer hazırsanız şimdi videomuza başlayalım. Videomuzun giriş kısmında trafolarda polariteden bahsetmek istiyorum. Şu anda anlatımımı bir fazlı transformatörmüş gibi yapacağım ama eğer elinizde 3 fazlı bir trafo varsa her bir faza ait primer ve sekonder sargılarının polaritesini tek tek bu şekilde bulabilirsiniz. Şimdi burada 2 tane nokta görüyorsunuz. Bu noktalar bana polarite yönünü belirtiyor ve bazı kaynaklar bunu çarpı ya da işte x olarak artı olarak falan da gösteriyor. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Siz trafonun primer kısmına gerilim verdiğinizde bu trafonun bobinin girişi olarak kabul ediliyor ve bu primer sargısı sekonder sargısında eğer sekonder sargısının da girişi noktayla bu şekilde belirtilmişse aynı fazda bir gerilim indikliyor. Aslında bu bobinin giriş ve çıkışından ziyade primer ve sekonder sargılarının aynı yönde, spirlerinin, sargılarının aynı yönde sarıldığını bana gösteriyor. Yani siz eğer noktaları burada karşılıklı olarak görüyorsanız primer ve sekonder sargıları aynı polaritededir ve herhangi bir aralarında faz farkı yoktur. Eğer primer ve sekonder sargılar aynı polaritede ise siz burada primer ve sekonder uçlarını ölçtüğünüzde aslında ölçmüş olduğunuz bu gerilim burada sinüs grafiklerine bakacak olursanız kırmızı bana primeri, mavi bana sekonder gerilimini veriyor. Bu aradaki farkı ölçmüş olacaksınız. Şimdi aşağıda bir uyarı var. Bu uyarı ne diyor? Aslında şu primer ve sekonder uçlarına voltmetrenin iki ucunun bağlanması sembolik bir gösterim. Biraz sonra bunu uygulama olarak polarite bulmayı ben videoda anlatacağım ve orada bir referans noktası bağlantısı oluşturmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Eğer primer ve sekonder polariteleri ters yöndeyse yani 180 derece faz farklıysa bunu şu şekilde oluşturabilirsiniz. Sekonder sargılarının burada uçlarını yer değiştirdiğinizde, bağlantı uçlarını yer değiştirdiğinizde aslında ters polariteli bir gerilim elde ediyorsunuz sekonderde. Bunu noktayı bobinin buradaki gibi çıkışına koyarak da gösterebilirsiniz. Burada polariteyi ters çevirmek, 180 derece faz farkı oluşturmak sadece sekonder kısmında mı oluşuyor? Hayır. Eğer siz sekonderi sabit tutup primerin giriş çıkış uçlarının yönünü değiştirecek olursanız da bu sefer yine polariteyi ters çevirmiş 180 derece faz farkı oluşturmuş olursunuz. Şimdi burada dikkat edecek olursanız primer gerilimi ve bundan tam 180 derece bunun tam karşılığında sekonder gerilimini görüyorsunuz. Ve bu durumda siz primer ve sekonder uçlarına karşılıklı olarak uçlarını siz voltmetre ile ölçecek olursanız doğal olarak bu ikisinin toplamını yani şu aradaki farkı ölçmüş olursunuz. Şimdi 3 fazlı sistemlerde aynı polariteyi biraz sonra bağlantı gruplarında göreceksiniz 0 olarak geçer. Ters polaritede 6 olarak geçer. Eğer primer ve sekonderler 3 fazlı trafolarda aynı polaritedeyse ne olur? Burada dikkat edecek olursanız primer kısmına, primer sargısına her 3 fazı vermişiz ve burada noktalar karşılıklı yani sekonder polaritesi primerle aynı fazda ve burada da yine primerde olduğu gibi sekonderin çıkış bobin uçlarında ben şase noktası ya da toprak noktası, nötr noktası olarak oluşturmuşum. Burada birbirlerinden 120'şer derece faz farklı 3 tane fazımı görüyorsun. Bunlarla aynı fazda sekonder sargılarında da bir gerilim indüklenir. Peki polariteyi değiştirirsem, çevirirsem yani 6 grubu yaparsam ne olur? Burada noktanın yerini değiştirmemişim. Sadece ne yapmışım? Girişlerden değil de çıkışlardan enerji almışım. Girişleri de yıldız noktası şeklinde oluşturmuşum. Bu şekilde ben trafonun sekonder polaritesini 180 derece faz farklı hale getirmişim. Yine burada 120 derece faz farklı 3 fazım var primerde. Fakat sekonder gerilimleri primerle aynı fazla değil. Dikkat edecek olursanız her bir sekonder gerilimi primer geriliminden bakın şurada da U3'ü görüyorsunuz. 180 derece faz farklı olarak burada grafikte görüyoruz.
Elimde şu anda uçları çıkarılmış, dışarı çıkarılmış 3 fazla bir transformatörüm var. Deneyleri bu trafoda yapacağım ama hani dışarı çıkarılırken uçlar karıştırıldı mı, polariteler doğru, uçlar dışarı çıkarıldı mı bunu bir kontrol etmek istiyorum. Buradaki trafom benim primerleri 220, sekonderleri 2x110 volt olan bir trafo. Bu haliyle ben bu trafoyu kullanamıyorum. Hani yıldız bağladığımda tamam bir sıkıntı yok ama deneyde üçgen bağladığımda ben bu trafoyu farlar arası gerilim ki bobin gerilimi 380 olacağı için bu trafoda primerleri 220 olduğu için bu trafonun sargıları 1.73 misli yüksek gerilim verdiğim için zarar görecektir. Bunun için benim atölyede kullandığım bir yalıtım trafosu vardı. Kumanda setlerinde kullanıyorduk onu. Büyük bir yalıtım trafo. O yalıtım trafosunun sekonderi üzerinden ben bu trafoyu besliyorum ki üçgen bağlayabileyim diye. Şimdi şu an trafom yıldız bağlı. Yıldız bağlı olduğunda ki bir de şimdi deney yaparken buradan uçlar bazen çıkabiliyor. Hani daha güvenli olsun bir yalıtım trafosu üstünden besleyeyim dedim. Yani güvenlik açısından da böyle bir işlem yaptım. Şimdi bir bakalım primer gerilimime. Şu anda primer gerilimim benim 64.8. Sekonderde 2 sargı var ama tek kullanacağım ben bunu. 32.5. Notumu alayım. 64.8 32.5 notumu aldım. Devam ediyorum. Polarite bulurken ne yapıyoruz? Primerle sekonder sargılarının karşılıklı olarak polarite değerlerine bakıyorum. Eğer örneğin noktayı buraya koyacak olursak doğru polaritede çıkarılmışsa nokta buradaysa iki gerilimin farkını okuyacağım. Eğer nokta buradaysa yani polarite yönleri tersse iki gerilimin toplamını okuyacağım. Şimdi burada bir değer okumaya çalışayım. Bakın şurada okuduğum değer 8.6 volt. Devam ediyorum. Öbür uca getireyim. 13.5 volt. Şimdi niye iki gerilim yani 32, 64 niye işte 32 görmedik, 90 görmedik? Şu nedenden dolayı görmedik. Bu primer ve sekonder sargıları iki ayrı sargı ve birbirlerinden elektriksel olarak yalıtılmış iki sargı. Ve bunların herhangi bir referans noktası yok. Ölçü aletleri referans noktalarına göre çalışır. Yani bu iki ucu ölçtüğümde ikisi arasındaki işte bir referans noktası, mesela örneğin biz topraklamayı ya da elektronikte şasiyi referans noktası alırız. Ya da burada yıldız noktasına işte trafoda referans alırız. Ona göre bir ölçüm yaparız. Şu anda iki sargı birbirleri arasında yalıtılmış. Herhangi bir elektriksel bir bağlantı yok ve tek aralarındaki bağlantı yolu manyetik. Ölçtüğümüz bu değerler de büyük olasılıkla hani üzerine düşünmedim ama yani bir elektrostatikten kaynaklı atıyorum bir ölçüm aldık. Ha, fikir veriyor mu? Evet, fikir veriyor. Yani 8.6'ya 13.5 fikir veriyor ama ikisinin toplamını ya da ikisinin farkını görmedik. Şimdi o nedenden dolayı benim bir referans noktası oluşturmam lazım. Trafonun primer kısmının şu benim yıldız noktam. Primer sargılarındaki bu burada P5 göstermiş. Bu benim yıldız noktam. Bu referansı ben sekonder sargısına taşıyacağım. Örneğin sargılardan buna, sekonder sargısına işte primerle ortak uç verdim. Yani şu anda primer sargısının bir ucuyla sekonder sargısının bir ucu işte ortak olarak bağlandı. Şimdi bakın bir ölçümü alayım ben. Önce diğer uçtan bir ölçüm alacağım. Şu uçtan bir ölçüm alayım. 32.1 volt ölçüm aldım. 32.1 32.2 gösteriyor. Şundan not aldım. Şimdi buradan ölçersek ne olacak? Buradan ölçersek primer gerilimini göreceğim. Niye? Çünkü bakın şu uç, dikkat edin, bunun üzerinden buradaki P5'e geliyor. Ben bununla ölçtüğüm zaman aslında referans noktamda bu uç olduğu için buradaki primere uygulamış olduğum gerilimi göreceğim. Ölçelim.
Evet, 32.2. Çok bir şey anlamlandıramadınız değil mi? 32.2. Ama şu referans noktasını, buradaki sekonder sargısının ucuna aldığımda şu arada ölçmüş olduğum 32 aslında primerle sekonder geriliminin farkı. Yani şu iki uç aynı polaritede. Bunu size nasıl göstereceğim? Bak şu iki uç aynı polaritedeyse, bakın şuradaki iki uç aynı polaritedeyse, ben referans noktasını bu uca taşıdığımda bu ikisi farklı polaritede, yani şu uçla bu uç farklı polaritede ve bana toplamı gösterecek. Ölçüyorum. 97.8. Bundan not alayım. Tabi videoda bu kısmı şekil çizerek de size anlatırım. Orada daha net görürsünüz. Ama hani gerçekte de bunun böyle olduğunu burada canlı canlı görmenizi isterim. Yaptığım şey şu. Birer uçlarını birleştiriyorum. Bir referans noktası oluşturuyorum ki düzgün bir ölçüm alabileyim. Örneğin şu tarafa aldığımda, şu ölçtüğümde, bu ölçtüğüm değer, şuradaki primerin boşta gerilim verdiğim bir ucuyla referans noktası diğer ucu primerin şu. Yani referans noktası buradaki P5 ile buradaki S1'i birleştirdim. Referans noktası olmayan uçla aşağıdaki boş ucu ölçtüğümde eğer aradaki bana farkı veriyorsa doğru polaritedeler. Eğer toplamını veriyorsa bunlar ters polaritedeler. Nitekim onu da test etmek için örneğin şu uçların ne olacağını bilemem. Dışarı nasıl çıktığını bilmem. Örneğin referans bu varsay kabul etmiştim. Buraya aldım, bu ucu aldım. İkisini ölçtüğümde de aradaki farkı verdi. Yani referans aldığım bu uç değil de diğer uçla ölçtüğümde farkı veriyorsa doğru polaritedeler. Eğer ikisinin toplamını veriyorsa bunlar ters polariteler. Birbirlerine göre noktaları farklı yerdedir diyebiliriz. Şunu diyebilirsiniz, benim zaten bir tane trafom var. Bağlantı grubuyla da işim yok. Yıldız yıldız ya da üçgen yıldız bağlayacağım, geçeceğim. Bu durumda da doğru polaritede, sekonderde birbirlerinden 120'şer derece faz farkı olan 3 fazı oluşturabildiniz mi? İşte polaritede orada işin içerisine giriyor. Trafomu direkt bağladım. 229 primerimde 229 volt gerilim var. En son 230 ölçtüm. Hemen onu not alayım. Bunu burada sadece ölçümlerini yapacağım. Teori kısmının nasıl oluştuğunun teori kısmını sunuda devam edeceğim. Şimdi gelelim sekondere. Sekonderde 117 118 volt gerilimim var. Bu ne? Bu gerilimler ne? Bu gerilimler sekonderin faz gerilimleri yıldız noktasına göre. Peki fazlar arası nasıl bir gerilim ölçeceğim? Hat gerilimini ölçeceğim. 190, 200, 201, 201. Hemen bundan not alıyorum. Bunlar ne? Benim hat gerilimlerim ve az önce de faz gerilimlerini ölçtüm. Şimdi şöyle bir durum oluşsun. Sekonder sargısının, bunlar bobin girişi olarak kabul ediyorum. Şunları yıldız köprüsüne attığım yerde bobin çıkışı. Bobin giriş ve çıkışını örneğin şu sargıda karıştırmış olalım. Tamam mı? Bu sargıda karıştırdığımda ne olacak? Benim bu sefer dışarıya çıkarttığım uç bu. Şimdi tekrar faz gerilimlerine bakıyorum. 118, 117, 118 diyecektiniz. Bir değişiklik yok. Evet, yok. 117, 118, 118. Faz gerilimlerinde bir değişiklik olmaz. Şimdi hat gerilimlerine bakalım. Orada durum iyice anlaşılacak. Yani fazlar arası, çıkışın fazlar arası gerilimlerine bakalım. Bakın 117 verdi bu. Devam ediyorum.
Bunun arasındaki ölçümü alayım. 117 verdi. Bana aslında şu anda faz gerilimlerini veriyor. Peki şu iki baştaki faza bakalım. Bakın bu da 201. Bu neden böyle oldu? Bunun sunu kısmında sizlere açıklamaya çalışacağım. Şu anda primeri ve sekonderi yıldız yıldız bağlı 3 fazlı transformatörümü görüyorsunuz. Bu aslında videonun baş kısmında göstermiş olduğum bir bağlantı. Oradakinden bunun farkı ne? Farkı şu. Sekonderin ikinci sargısına dikkat edecek olursanız bobin yönü değişmiş. Burada birinci faza ait sargının çıkışı yıldız noktası, üçüncü faza ait sargının çıkışı yıldız noktası iken burada giriş kısmı yıldız noktasına verilmiş. Yani ortadaki fazın aslında polaritesi ters yönlü olarak değiştirilmiş. Ve ters yönlü olarak değiştirildiği için grafikte şurada 120 derece faz farkında olması gereken şu sargının gerilimi kendisinden, yani olması gereken yerden 180 derece tam ters açılı olarak gelmiş, vektör diyagramında burada oturmuş. Yani burada aslında birinci fazla ikinci faz arasında 60 derece, üçüncü fazla ikinci faz arasında 60 derece, birinci ile üçüncü faz arasında 120'şer derece faz farkı var. İlk ölçümde ne yaptım ben? Bunların faz sargılarını ölçtüm. Yani yıldız noktasına göre ve hepsinde de ben faz sargısını 117, 117, 118 volt olarak gördüm. Bunlar bakın burada sekonderin bobinlerden birinin ters döndüğünü, bobinlerden ikisini ters çevirirse, ikisini ters çevirdiğinde o üçüncü o ikiye ters olduğu için aslında o üçüncü ters dönmüş gibidir. Yani burada sadece bir tek sargının yönünü ters çevirebilirsiniz. Şimdi buradaki ölçümlerin hepsi faz gerilimleriydi. 117, 117, 118 ve faz gerilimleri evet normal gösterdi. Faz gerilimlerine bakarak buradaki sargılardan bir tanesinin polaritesinin ters yöne döndüğünü anlayamazsınız. Bütün sargıları ben nötr noktasına göre ölçtüğümde indüklenen üzerine indüklenen gerilimleri, yani 117 voltluk faz gerilimlerini gösterecek. Peki ölçümü şu şekilde yaparsak, fazlar arası gerilim ölçersem, burada ne yapmışım ben? Şu ölçümde bakın birinci fazla yönü değişen ikinci faz arasında 117 volt ölçmüşüm. Bu bir faz gerilimidir. Aslında fazlar arası ölçüyorum ama faz gerilimini ölçüyorum. Şurada 117 volt olarak ikinci fazla üçüncü faz arasındaki gerilimi ölçtüm. Yine bu da bir faz gerilimidir. Bakın birinci fazla şu üçüncü faz arasında en üstte gördüğünüz ölçü aleti 201 volt gösteriyor. İşte bu hat gerilimidir. Şimdi normalde şu sargılardan birinin polaritesi ters yönde dönmemiş olsa 117'ler benim faz gerilimlerim. Hat gerilimi ile faz gerilimi arasındaki oran neydi? U hat eşittir U faz çarpı karekök 3. Yani faz gerilimini 1.73 ile çarptığınızda ben hat gerilimini bulurum. Ve şu 117'lerin 1.73 ile çarpılması bana şuradaki fazlar arasındaki gerilim verir 120 derece olduğunda. Ama fazlardan bir tanesinin, sargılardan bir tanesinin polaritesini ters çevirip bu tarafa doğru getirdiğinizde, yani şu kırmızı ne oldu? 180 derece faz farklı buraya geldi. Şimdi burada şunların arasında faz gerilim okurum. Yani 1-2, 2-3 arasında neden faz gerilim okurum? Şurası benim için nedir? U fazdır. 60 derece var arasındaki açı. Bu da U faz. Ve bu buna eşit. 60 derece olduğu için de bu aslında bir eşkenar üçgendir. Yani şu arası da aslında benim faz gerilimimi, eşkenar üçgen olduğu için faz gerilimimi gösterir. O nedenle burada birinci, ikinci, üçüncü fazlar arasında hat gerilim diye ölçtüğünüz aslında buradaki faz gerilimine eşit olur. Değişmeyen neydi burada? Birinci ile üçüncü fazda, işte birinci ile üçüncü faz arasında hat gerilimi 201 voltu okuruz. Niye? Çünkü bu vektörler olması gerektiği yerde oldukları için. Sekonder sargılarındaki bobin yönlerini bulmayı az önce anlattım. Şimdi primerde bobin yönlerini ya da bobin uçlarını nasıl bulacağız? Polariteyi nasıl bulacağız? Onunla ilgili deneysel bir çalışma yapacağım şimdi.
Aslında bu metodu ben asenkron motorların sargı uçlarının bulunmasında bahsetmiştim. Trafo metoduyla, yani ikinci videoydu orada. Trafo metoduyla bulunmasında bahsetmiştim. Aynısını burada trafoya uygulayacağım. Hani bu belki literatüre girmiştir. Birileri bununla ilgili bir şeyler yazmıştır, çizmiştir ama tamamen mantığım üzerine gittiğim bir çalışma olacak bu. Şimdi burada sargılardan bir tanesine ben 220'yi verdim. Bir yandan da not alayım, sunuya geçeceğim çünkü bunu. 227 volt burada gerilim var. Şimdi burada aslında benim trafom, şu aşağıdaki sargılar 2x110 ama siz tek sargı olarak düşünün. Bu bir deney seti olduğu için bu şekilde. Primer, sekonder 1, primer, sekonder 2, primer, sekonder 3. Yani 6 tane sargım var. Bir nüve üzerinde bunlar. Burada eğer sargılardan bir tanesine gerilim veriyorsam ben diğer sargılarda da gerilimin yüklenmesi lazım. Mesela karşı tarafındaki sekonderine bakayım. Gerilim verdiğimiz sekonderi 113 volt gösteriyor. İkinci bacaktaki primere bakayım. Tabi manyetik yol dağıldığı için burada gerilim düşük, 20 volt. İnyükledi burada. Bunun sekonderinde ne var? 10 volt. Tamamen gözlem amacıyla yapıyorum bu ölçümü. Merak ettiğim için bir yerlere not düşeyim. Bu en uzak bacak, daha da düşük bir gerilim olması lazım. 4 volt primeri. 1 diyeyim ona da ya. 1 voltta sekonderi. 4 volt, 1 volt. Tamamen deney amaçlı yapıyorum ben bu şeyi, ölçümleri. Görmek için merak ettim. Şimdi orta bacağı vereyim. Daha dengeli bir şey çıkacaktır burada muhtemelen. 226. Karşılığında ne var? 110'u görmem lazım. 113. Peki birinci bacakta primerde ne yapıyor? 22. Sekonderinde 10. Burada da yine aynısını bekliyorum çünkü orta bacak manyetik akı ikiye bölündüğü için 24'e 12 mi? 24'e 12. Bu tamamen merak ettiğim için o aralarındaki oran ne? Bunu da ben bir araştıracağım. Buradaki fiilin dağılımı nasıl? Onu merak ettim. Önümüzdeki günlerde belki ona da video çekelim. Neyse şimdi gelelim polarite bulmaya. Şimdi primerler üzerinde çalışacağım. Birinci sargıma 220'yi verdim. Burada demin ölçtüm ama tekrar ölçeyim. 21 ve 3 volt. Hassas olsak keşke. 20 ve 3 volt. Şimdi buna ben artı eksi diyeceğim. Şimdi eğer bir sonra bunları seri bağlayacağım. Pil gibi düşünün, artı eksi. Bir sonra eğer artı eksi gelirsem bu artı eksilik tamamen hani benim buradaki düşünce mantığımdan kaynaklı. Yoksa bir alternatif gerilimde çalışıyorum. Yani DC falan vermedim. Artı eksi bir sonrakinde artı bu eksi buysa şu iki arada toplam gerilimi görmem lazım. Eğer artı eksi bu, burada da örneğin artı eksi buysa şu ikisini bağladığımda iki eksi arasında ölçüm yaptığımda neyi göreceğim ben? İşte aradaki farkı göreceğim. Şimdi ölçüm yapalım. Artıya koydum. Artı eksi. Bu ara köprülemeyi tabii unuttum. Köprülemeyi atayım. Örneğin buraya atayım köprülemeyi. Artı eksi. Bakın toplamını görüyorum. 21 3'tü. Şu anda 25. O zaman artı eksi artı eksi. Bu da artı, şu eksi. Yanlışlıkla burada şu uca bağlamış olsaydım farkı görecektim. Aradaki farkı görüyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu şekilde düşünün. Bunu pil olarak düşünün. Artı geldim.
Artı da burada. Pilin bu artısıyla bu eksi arasında ikisinin toplamını görürsünüz. Ama örneğin burada artı artıya bağlarsam eksi eksi kalırsa, ya kumandaya koyuyorsunuz ya, aynı yönde koyuyorsunuz iki tane pili. Farklı koyarsan ne olur? İki eksi kutup kumandaya enerji vermeye çalışır. Orada piller aynı olduğu için totali sıfır. Gerilim veremezsin. O pilleri seri bağlaman lazım. Bakın. 21 volt buydu. 4 volt da vurdu. Buydu. Seri bağlarsak 25'i falan görmem lazım. Artı, eksi, artı, eksi, işte 25-26 voltları görüyorum şu anda. Yani şu anda bu sargılar birbirlerine seri şekilde gerilim indükliyor. Ya da indüklenen gerilimleri ben seri bağladım. Daha doğrusu bu. Şimdi ben bu iki tane sargının artı eksi yönlerini biliyor muyum? Biliyorum. Şimdi aynı olsun diye, gerilimler farklı çıkmasın diye şu bacaktan gerilim verdim. Bunu bulmaya çalışacağım. Boşta kalan sargım ne? Bu. Örneğin bulmadan, şimdi bunların ikisinin artı eksilerini biliyorum, giriş çıkışlarını. Örneğin bunu bağladım. Bulacağım ya. Bakın burada 24 volt var. Burada 3 volt var. Eğer şu arada toplamını ölçecek olursam eksi bu artı bu eksi olacak. Ölçüyorum. Bakın kaç volttu? 20. Bu kaç? 3. Eğer 23-24'leri okuyorsam şu bacakta, ben bunları birbirlerine seri bağladım. Farkı okuyorsam iki eksi uçta birbirine denk geldi. Eksi, artı ne demek istiyorum? Şimdi daha net göreceksiniz. Artı, eksi, artıya bağladım. Burası eksi. Şu anda iki gerilimi de evet 24-25 volt. İki gerilimde üst üste topladığıma göre bunun girişi bura, çıkışı bura, bunun girişi bura, çıkışı bura, bunun girişi bura, çıkışı bura. Deneysel bir çalışma yaptım. Uçların bu şekilde de işte primerdeki polariterin bu şekilde de bulunabileceğini hani denemek istiyordum, denedim. Sadece sargılardan bir tanesi de gerilim vererek diğer sargıların işte polarite yönlerinde primer için düşündüğünüzde, sadece primer sargılarını düşündüğünüzde bu şekilde bulabiliyorsunuz. Sekonderde zaten bir önceki videoda anlatmıştım. Trafolarımda primer ve sekonderde 3 fazlı trafolar için düşünecek olursak primer ve sekonderde 3'er tane sargım var. Bu sargıları ya yıldız ya üçgen ya da zikzak şeklinde bağlayabilirim. Yıldız şeklinde bağlantı normal bildiğiniz asenkron motorlardaki bağlantı şekli. Bobin çıkışlarını burada yıldız noktası ya da işte toprak noktası olarak oluşturuyorum. Üçgende de yine galiba asenkron motorların klemenslerinde yapılabilecek bağlantılar diye bir videoda anlatmıştım. Birbirlerine sargıları seri bağlıyorum. Aradan da ne yapıyorum? Fazları veriyorum. Zikzak bağlantıda ise durum biraz daha farklı. Burada sargıların bir kısmı bir bacağı, sargının diğer kısmı da, yani bir sargıyı ikiye böldüğümüzü düşünün. Birinci kısmını bir bacağı, ikinci kısmını da diğer bacağı sarıyoruz. Zikzak sargı da bu şekilde oluşuyor. Primerim yıldızsa büyük Y ile, sekonderim yıldızsa küçük Y ile, primerim üçgense büyük D ile, sekonderim işte üçgense küçük D ile gösteriyoruz. Delta'dan geliyor bu. Eğer zikzak bağlantı varsa, zikzak bağlantılar genellikle primerde kullanılmaz, sekonderde kullanılır. Zikzak bağlantının da özelliği şudur: dengesiz yüklerin olduğu yerlerde işte gerilim regülasyonunu sağlamak için zikzak bağlantı yapılır. O nedenle sekonder kısmına sarılır. Primerde göstermeyeceğim ben. O nedenle küçük z ile sekonderdeki bana zikzak sargıyı gösteriyor. Bağlantı grupları burada az önce gördüğümüz gibi yıldız, üçgen ve zikzak bağlantı var. Primer ve sekondere yıldız, üçgen, zikzak ya da sekondere işte yıldız, üçgen, zikzak çeşitli bağlantılar yapabiliriz. Aslında bu kombinasyonları
kurduğumuz zaman 26 çeşit bağlantı yapılabiliyor. Burada şey de var, yani fazların yönünü değiştirme var, bobinlerin giriş çıkış yönlerini değiştirme var. Bu olasılıkları değerlendirdiğinizde 26 çeşit bağlantı yapılabiliyor. Ama burada şöyle bir durum var. Hani literatürde olan, en çok kullanılan, kullanım olan alanı olan bağlantıları burada ben size anlatacağım. İşte buradaki büyük D, Y bana primer kısmında üçgen ya da işte yıldız bağlantı olduğunu, küçük D, Y, Z işte sekonder kısmında üçgen, yıldız ya da zikzak bağlantı olduğunu gösteriyor. Yanında 0, 6, 5, 11 gibi sayılar görüyorsunuz. Bunlar da bana primer ve sekonderin her bir faz, karşılıklı fazlarının aralarındaki faz farkını bana gösteriyor. Buradaki açıyı nasıl bulacaksınız? Oradaki sayıyı 30'da çarptığınızda bu size açı olarak primer ve sekonderin aynı isimli fazlarının arasındaki faz farkını verecektir. Aslında burası bir 12'li analog saat olarak düşünün. 1, 2, 3, 4, 5 her birinin arasında 30 derece var burada olduğu gibi. Ve bu 30 dereceyle siz bu sayıyı çarptığınızda aradaki faz farkını bulursunuz. Şimdi bağlantı gruplarında şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer siz karşılıklı olarak primer ve sekondere aynı tip bağlantı yapıyorsanız, üçgen üçgen ya da yıldız yıldız, ya karşılıklı açı, bir önceki slaytta gösterdiğim gibi 3 fazlı trafolarda, ya açı 0 derecedir, yani aynı fazladır, ya da 180 derecedir. Eğer siz primeri ve sekonderi farklı yapıyorsanız, üçgen yıldız ya da yıldız üçgen şeklinde, burada 5 ve 11, yani 150 ve 330 derecelik iki farklı faz açısı elde edersiniz. Şimdi bunlara bir bakalım. Zikzağın da üzerinde duracağız. Eğer DD 0, yani üçgen üçgen yapmışsanız siz bunu 0 olarak yapabilirsiniz, ya da üçgen üçgende siz bunu 6 olarak ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. YY 0 yıldız yıldız bağlantıda siz bu açıyı 0 ya da YY 6 yıldız yıldızda 180 derece faz farkı oluşturabilirsiniz. DZ 0 olabilir. Yani üçgen zikzak 0 ya da üçgen zikzak 6, yani 180 derece faz farkı oluşturulabilir. Demin de dediğim gibi bunlar sadece literatürde en çok kullanılan uygulaması olanlar, ama çok farklı YZ0, YZ1 buna benzer işte dörtlü grup olanlar var. Buna benzer çok farklı faz açıları elde edebilirsiniz. Şimdi farklı yapıldığında primer ve sekonder, yani üçgen yıldızı yaptığınızda 5 grubu elde edebilirsiniz, ya da üçgen yıldızda 11 grubu, yani 150 ve 330 derece elde edebilirsiniz. Yıldız üçgende 5, yıldız üçgende 11, yani işte 150 ve 330 derecelik faz farkı oluşturabilirsiniz. İşte yıldız zikzakta yine 5 ya da işte 11, yani tekrarlıyorum 150 ya da 330 derecelik faz farkı oluşturabilirsiniz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Örneğin DY5, yani primer ve sekonder aynı isimli fazların aralarındaki faz farkı 150 derece diyor bana. Bu şu. Şu mavi benim birinci fazıma ait, kırmızıyı ikinci fazıma, işte yeşil de üçüncü fazıma ait primer gerilimleri olduğunu düşünürseniz ne oldu? Sekonder sargısı 150 derece, burada 90 düşünürsek, ikinci faz 120'den başladığını düşünürsek, işte sekonder gerilimi aynı yönde 150 dereceden başlıyor. Bunu burada anlatmamın nedeni, biraz sonra bağlantı gruplarının osiloskop çıktılarını göstereceğim ben size. Ekran görüntülerini göstereceğim, osiloskop ekranını. Orada daha net anlaşılması açısından orada primer ve sekondere işte osiloskop uçlarını bağlayacağım ve aralarındaki açı osiloskop ekranında göstereceğim. DY5'ten beklediğim şu şekilde bir çıkış gerilimi. Dediğim gibi şura başlangıç noktası olarak düşünürsek birinci faz için, bundan 150 derece sonra aynı fazın sekonder gerilimi başlıyor. Tabi çizmedim burada ikinci ve üçüncü fazlara ait. İkinci ve üçüncü fazlarda da yine 150 derece kendi fazından sonra başlayan sekonder gerilimleri olacak. Şimdi faz vektör sistemini bir göstereyim. Önceden şöyle bir şeyden bahsedeyim. Transformatörlerde primer ve sekonder gerilimlerini beraber vektör gösteriminde yüksek gerilim sargısına ait vektör referans olarak kabul edilecek. Ne demek istiyorum? Örneğin YY0, işte YY6, DY5 falan, bunları oluşturduğumda ilk çizdiğim ana vektörüm benim primer sargılarına uygulanan gerilim olacak. Şimdi nötr benim referans noktam ya da işte toprak benim referans noktam UL1. Nötre göre benim faz gerilimim, birinci faz gerilimim UL1. Bundan 120 derece sonra UL2 benim faz gerilimim var.
Yine nötre göre ve bundan da 120 derece sonra U ile 3 faz gerilimi var ve bunların arasındaki açı 120 derece. Bakın bu ana benim faz vektör diyagramım. Biraz sonra D bağlantılarda, DD, DY, DZ bağlantılarda bu ana vektörün üstüne orada üçgen bağlantı olduğu için nötr noktası yok. Nötr noktası olmadığı için bunun üzerine, bu vektörün üzerine ben bindirerek fazlar arası vektörleri göstereceğim. Orada referans noktamın buradaki nötr noktası olduğunu, nötrün referans noktası olarak kabul edildiğini unutmayın. Biraz sonra bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Faz arası gerilim peki ne olacak? Eğer ben UL1, UL2 gerilimlerine bakacak olursam, yani L1 ile L2 arasındaki gerilime, şimdi burada aslında UL1, UL2 arasında ister böyle bakın, ister biraz sonra göreceğiz. Ters bakın, aynı gerilimi okuyacaksınız ama işte eğer ben L1'in L2'ye göre gerilimine bakıyorsam ok yönü L1'de olacak. Yine burada da bir referanslama söz konusu. Burada da mesela UL2, 3, UL2'nin UL3'e göre gerilimi vektör olarak bu şekilde gösteriliyor. Ok burada, yani bu aslında L2 ile L3 faz arasındaki gerilim ama işte UL2'nin L3'e göre gerilimi dediğim için oku bu şekilde gösterdim. UL3'ün de UL1'e göre arasındaki gerilim farkı, yani fazlar arası hat gerilimi aslında bu gösterdiğim, bu şekilde gösteriliyor. Eğer bakış yönünüzü değiştirecek olursanız aynı şeyi okuyacaksınız demin dediğim gibi. Ama burada diyeceğim ki UL2'nin L1'e göre olan gerilimi, hat gerilimi, ok yönü burada dikkat edecek olursanız UL2'de, yine burada da UL3'ün UL2'ye olan gerilimi, ok yönü bu tarafta. Yani neyi referans aldığınız burada, neyi neye göre kıyasladığınız önemli. UL1'in L3'e göre gerilimde böyle. Şurayı tekrarlayayım. Bakın ortadaki vektör benim faz nötr gerilimlerime ait vektör. Ana vektörüm. Biraz sonraki D bağlantılarda, primeri D olan bağlantılarda bu vektörün üstüne fazlar arası gerilim bindireceğim. Ve burada şuranın UL1'in benim işte ilk primer faz gerilimim olduğunu unutmayın. Buna göre açıyı göstereceğim. Aslında burada ne var? Aslında siz eğer trafoların bobinle yıldız bağlıyorsanız primerine, şu UL1P benim şuradaki U1 U2 arasında, işte UL2 nötr yani faz gerilimim şuradaki V1 V2 arasında, yine buradaki ULN UL3N yani aslında L3 fazının faz nötr gerilimi benim buradaki W1, W2 sargılarına uygulanan gerilim. YY0 bağlantıya gelelim. YY0 bağlantıda şu polariteleri bir kez daha burada hatırlatayım. Nerede ters, nerede düz alacağız. Şimdi bobin girişlerine ben burada enerji veriyorum. Enerji verdiğim girişlere bakın nokta koymuşum. Bundan sonraki tüm primerlerde ben bobin girişlerini, primerlerde değişiklik yapmayacağım. Primerlerdeki bobin girişlerine nokta koyacağım. Eğer siz enerjiyi aldığınız uçta da L1, L2, L3 sekönderden aldığınız enerjiler, gerilimler, eğer gerilim aldığınız uçlarda da bu şekilde polarite noktalarını görüyorsanız burada primer ve sekonder aslında aynı fazda, aynı polaritede. Yani primer sekonder arasında faz farkı yok. Aynı şekilde 0 derece faz farklı sekonderden gerilim alacaksınız. Şimdi eğer biraz sonra göreceksiniz şu çıkıştan ben eğer dışarıya gerilim alıyorsam ve bu noktaları ben köprülüyorsam, yıldız noktası oluşturuyorsam bu sefer de işte almış olduğunuz gerilim primere göre 180 derece faz farklı olacak. Yine burada yıldız noktası olduğu için vermiş olduğum gerilimlerin her biri faz gerilimleri. Primere verdiğim UL1 primer gerilimi karşı bacağında UL2 sekonder gerilimini indükleyecek. Yine UL2 primer gerilimi karşı tarafında yani V1 V2'de UL2 sekonderi indükleyecek. Üçüncü fazımda UL3 fazında sekonderde UL3 sekonderi indükleyecek ve bunların arasında evet 120 derece faz farkı var. Dikkat edecek olursanız primerin faz gerilimi ile sekonderin faz gerilimi, çünkü burada faz gerilimleri yıldız noktası oluşturmuşum. Aralarında herhangi bir faz farkı yok. Az önce dediğim gibi aynı polaritedeler ve sıfır grubu bir bağlantı, yani yıldız yıldız sıfır. Şu anda trafom Y'ye sıfır bağlı. Sarı primer gerilimini veriyor bana. Mavi sekonder gerilimini veriyor. Fazların trafo giriş ve çıkışlarında birer uçlarına bağlı osiloskop ucum ve gördüğünüz gibi arasındaki faz farkı primer ve sekonder gerilimlere aynı adlı fazlar için
Faz farkı şu anda 0 derece. Eğer yıldız 6'ya dönecek olursak ne olur? 6 kere 3 18, 180 derece faz farkı oluşur ve dediğim gibi primerleri ellemiyorum. Enerji girişleri burada noktalarda. Bakın çıkışta girişleri köprülemişim. Çıkışlardan enerji alıyorum. Yani aslında ben diyorum ki burada polaritede tam bir 180 derecelik faz farkı oluşturuyorum ve gerilim verdiğimizde yine faz nötr gerilimlerini verdiğimde karşı taraf sekonder sargılarında primere vermiş olduğum gerilimin tam 180 derece faz farkında gerilimler indüklemiş oluyorum her bir faz için. UL1 primer gerilimi, UL1 sekonder gerilimi aralarında bakın 180 derece faz farkı var. Hepsinde öyle. Ve UL1 faz gerilimi primerdeki ve UL1 sekonderdeki faz gerilimler arasında gördüğünüz gibi 180 derecelik bir faz farkı var. Şu anda trafomu Y6 bağladım. Aslında sekonder uçlarının yerini değiştirdim. Yaptığım iş bu. Ve primer ve sekonder gerilimler arasındaki faz farkının burada da gördüğünüz gibi 180 derece olduğunu osiloskopta da görebiliyoruz. Şimdi üçgen bağlantılarda faz ve bobin üzerlerindeki düşen gerilim bu biraz daha farklı bir durum. Çünkü burada bir yıldız noktası yok. Şimdi şöyle diyeyim, buradaki UL1-2 gerilimi yani UL1 ile L1 fazı ile L2 arasındaki gerilim aslında buraya bakacak olursanız UL1, L2, U1 bobini buradaki U1 ve U2 uçlarının üzerinde düşen gerilim. Gördünüz mü? Kırmızı olarak bakacak olursanız L2, L3 bakıyorum. L2 bobin çıkışı L3'te. Bu da V1, V2 sargısı üzerine düşen gerilim. Burada yeşil olarak gösterdiğim vektör ise benim L3, L1 fazları arasındaki hat gerilimim ve bu da W1, W2 sargıları arasına uygulamış olduğum yani bir sargıya uygulamış olduğum hat gerilimi, fazlar arası gerilim. Şimdi bunu sekonder olduğunu düşünürseniz buradan ben bir gerilim alıyorum. Aslında benim buradaki L1 ile bakın L1 takip edin 2U 1, 2, U2 buradan L2'ye gidiyor. Yani L1 ile L2 arasındaki almış olduğum gerilim, L1, L2 gerilimi benim burada 2U1, 2U2 sargılar üzerinde düşen gerilim. Yine burada L2 takip edin. 2V1, 2V2 üzerinden L3 buluyor. Yani L2, L3'te benim buradaki şu sargı üzerinde düşen gerilim. Yine bu sargı üzerinde düşen gerilimde dikkat edecek olursanız buradaki benim L3 ile L1 fazları arasındaki hat gerilimi, fazlar arası gerilim. Bunu az önce söylediğim gibi vektör sistemine bu şekilde oturtacağım. Bu şekilde oturtturduğumda aslında şunlar benim şu siyah çizmiş olduklarım. Bunun burada yıldız noktası yok ama vektör sistemine göre vektör sisteminde ne diyeyim yıldız noktasına göre faz gerilimlerini verecek. Burası benim UL1. Burası UL2, burası UL3. Yani ne demek istiyorum? UL1, L2, L3. Bunlara ben 3 fazı veriyorum ama bu vermiş olduğum bu fazların bir de ne diyeyim yıldız noktası var. Bir yerden geliyor. Topraklama noktası var. Jeneratörden, trafodan neyse işte o yıldız noktasına ya da topraklama noktasına göre olan her bir fazın gerilimi mavi, yeşil, kırmızı gördükleriniz ise burada fazlar arası hat gerilimi. Yani vektör diyagramını oturturken şu arasının UL1 fazının faz gerilimi olduğunu, mavinin ise bunun 2 ile 1 arasındaki hat gerilimi olduğunu unutmayın. Bakın gördüğünüz gibi evet mavi olarak gösterdiğim U1, U2 üzerinde düşen L1 ile L2 arasındaki hat gerilimim. Bu kırmızı olarak çizdiğim ise L2 ile L3 arasında şuradaki 2V1, 2V2 sargısı üzerinde yüklenen gerilim ve devam edelim. Buradaki L3, L1 arasındaki gerilim şu. L3, 1 gösterdiğimse benim buradaki 2V1, 2W1, 2W2 sargısı üzerindeki hat gerilimi. Gelelim DD0 bağlantıya. DD0 bağlantıyı yaptığımızda UL1, 2, 1, 2 arasında yani 1, 2 arasındaki şu neye geliyor tekabül ediyor? 1 U1, 1 U2 bobinle tekabül ediyor. Bu 1 U1, 1 U2. Karşı tarafta 2 U1, 2 U2'de gerilim indükleyecek. Peki bu aynı yönde mi olacak? Evet aynı yönde olacak. Şu yine ona polaritelerden bakıyorum. Noktalar girişte primer ellemiyorum demiştim. Çıkış gerilimlerinde yine noktalı uçlardan aldığım için primer ve sekonder sargıları aynı polaritede ve burada da vektörler aynı şekilde gözüküyor. Yani geliyorum L2, L3, V1, V2 sargısı üzerine düşüyor. Yine burada 2V1, 2V2'de aynı polaritede bir gerilim yükleyecek. Ve buradaki 2
1W1, 1W2'ye uygulamış olduğum L3-1 primer gerilime 2W1, 2W2 arasında yani L3 ile L1 arasında aynı yönde bir gerilim yükleyecek. Bunları faz ölçü sistemine oturttuğumuzda aynı fazla olduğu için aslında bunların faz gerilimlerinde aralarındaki açı 0 derece olmuş olacak. Yani UL1 primerin faz gerilimiyle UL1 sekonderin faz gerilimleri yine aynı yönde çıkacak. Şu anda trafoyu DD0 bağladım. Gördüğünüz gibi primer ve sekonder aynı isimli fazların arasındaki açı 0 derece. Yani fazlar üst üste çakışıyor. 0 derece olduğunda buradan osiloskoptan ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Gelelim DD6'ya. Bu aralarında 180 derece faz farkı olduğunu gösteriyor bana. Bunu nereden anlıyorum? 6-180 tamam. Oradan anlıyorum ama bakın burada ne yapmışım? Bobinlerin şu çıkışlarından ben gerilim almışım. Tabi bobinlerin çıkışlarından gerilim aldığım için de sekonder polaritesi şurada gördüğünüz gibi ters yönde oluyor. UL1, 2 yani şuraya U1, 1U1, 1U2'ye uygulamış olduğum hat gerilimi karşı taraftaki sekonderdeki 2U1, 2U2'de ters yönde bir gerilim yükleyecek. Yine L2, L3 arası gerilim şu karşı tarafta ters yönde yani 2V1, 2V2'de ters yönde bir gerilim yükleyecek ve 3. fazında yine şuradaki 2V2, 2W1 sargılarında ters yönde gerilim yükleyecek. Yine faz ölçü sisteminde hatırlarsanız ilk vektörü, ana vektörümün yıldız noktası şuradaydı. Bu primerin faz gerilimi, şu ise sekonderin faz gerilimini oluşturacak ve aralarındaki açı 180 derece yani 6 bağlantı grubunda ben ne yapmış oldum? Trafo sistemi oluşturmuş oldum. Şu anda trafom DD6 bağlı. Primer ve sekonder sargılarının aynı isimli fazlar arasında 180 derece faz farkı var. Faz farkını osiloskoptan şu anda görebiliyoruz. Gelelim DY5'e. DY5'teki aradaki açı 3 kere 5 15 150 derece. Yani aynı faz primer ve sekonderdeki aynı faz gerilimi nötre göre bakın. Aynı faz gerilimi nötre göre arasındaki açı burada 150 derece. Bunlar doğru polaritede mi? Karşılıklı olarak hayır ters polaritede. Bakacak olursanız burada yıldız noktasını ben bobin girişinde oluşturmuşum. Çıkışlarından gerilim almışım. O yüzden polarite yönü ters yönde. Yani burada noktalar bobin girişinde enerji verilirken burada aslında nokta olmayan kısımda ne yapmışım? Dışarıya enerji almışım. Yine burada ne olacak? Şimdi bu benim vermiş olduğum UL1, 2 aslında U1, U2 sargılarına uygulamış olduğum hat gerilimim ve karşı tarafında 2U1, 2U2'de bakın faz gerilimi oluşturacak. Bu niye? Çünkü bunun çıkışları şurada yıldız noktası oluşturulduğu için bu bir faz gerilimidir. Ama ne olacak? Yönü ters polaritede olduğu için buradaki hat gerilimine ters yönde olacaktır. Ve karşı tarafa L2, L3 gerilimi verdiğimde yani 1V1, 1V2 sargılarına gerilim uyguladığımda karşı tarafta ters yönde 2V1, 2V2'de ters yönlü olarak bir gerilim yükleyecektir. Ve bu da yine şura hat gerilimi olmasına rağmen bu yine faz gerilimi olacaktır. Tekrarlıyorum, şurası benim için yıldız referans noktasını oluşturacak. Yine aynı mantıkla da 3. hat gerilimim yine buradaki 2 ve W1, 2 W2'de arasında ne yapacaktır? Bir ters yönlü gerilim yükleyecektir. Şimdi burada aralarındaki açı 150 derece. Niye 150 derece? Şu benim üçgen hat gerilimleri neydi? Ana fazör diyagramımın üstüne oturtmuştum. Şu şekildeydi. Fareyi takip edebiliyorsanız. Bunu zaten çıkışım yıldız olduğu için bunun nötr noktası direkt benim fazör diyagramımın üstüne oturacak. Nötr referans noktası demiştim oraya. Referans noktasına oturacak. Burası UL1'in primer faz gerilimi. Bu da zaten faz gerilimiydi benim için. UL1 sekonder ve aralarındaki açı 150 derece yani DY5 grubu. Burada bir bağlantı var. Peki aradaki 150 derece nasıl oluşuyor? Şimdi ona bakalım. Şu benim sekonder faz gerilimlerim. Şu benim primer hat gerilimlerim ama şunu da biliyorum. Primer faz gerilimi şu. Şu da benim sekonderde aynı isimli faz gerilimim. Şimdi burası hat gerilimleri eşit olduğu için eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende 60 derece iç açıları var ve her tarafı karşılıklı olarak kenarları eşit kenar bir üçgen ve buradan bir açıortay oluşturduğunuzda hem karşıyı da ikiye bölecektir. Şu da var. Yapmış olduğunuz her açıortay bana aslında vektör referans noktamı da verecektir. Şimdi gelelim buraya.
Burası 90 derece. Öyle değil mi? Şu kenarla aslında buradaki vektör bunu indüklediği için aynı doğrultuda olduğu için şu arası 60 derece, şura 60 derece. Tamam mı? Bura 90 derece, bura kalıyor 30 derece. 120 derecede zaten bu şey var. Açı var. 120, 150. Arada ne kalıyor? Şura içinde 30 kalıyor. 120 artı 30 da 150 derece bana faz farkını oluşturuyor. Biraz geometrik olay yani. Şu anda trafo D'ye5 bağlı, yani aynı isimli fazla primer ve sekonder gerilimleri arasında 150 derece faz farkı var. Osiloskop yeni. Şu anda daha kurcalama, hesap yaptırma kısımlarına falan bakmadım. Açık söylemek gerekirse bilmiyorum. Apar topar çektim bu videoyu. Şimdi şöyle yorumlayayım ben buradaki grafiği. Şu nokta örneğin primer geriliminin, şu sarının bu başlangıcı primer geriliminin işte sıfır noktası kabul edelim. Ve bu primer gerilim maksimum yaptıktan sonra burada tekrar ne yapıyor? Şu noktada sıfıra düşüyor. Şu noktayla bu nokta arasındaki, şu nokta arasındaki açı 180 derece. Ve başlangıç noktasını baz alıyorum. Primer geriliminin başlangıç noktası şuraysa, sekonder geriliminin başlangıç noktası mavi olan şu. Ve bu sarının artı alternanstaki kısmı başlangıç ve bitiş noktalarını 180 derece düşünürseniz, yani şurası benim için 180 derece ise bu ikinci sekonder mavi olarak gördüğünüz işte fazın da başlangıç noktası 180'in önünde şuralarda bir yerde, ki bu demin karelerden hesap yaptım. 146 falan çıkıyor, yani anca o kadar sayabildim. Hassas bir sayım yapmadım. Yani şuradaki sekonderin başlangıç noktasıyla gerilimin başlangıç noktasıyla primerin başlangıç noktası arasında aynı isimle fazda 150 derece faz farkı var. D'ye 5 bağlantıda. D11 bağlantıya gelelim. D11 diyor ki ben diyor üçgen yıldız bağlayayım ve 11 330 derece benim aynı isimli primer ve sekonder faz gerilimlerim arasında 330 derecelik bir faz farkım var diyor. Peki aynı polaritede mi bakıyorum? Evet, aynı polaritede. Bakın bobin girişlerine enerji vermişim. Burada da bobin girişlerinden dışarıya enerji almışım. O nedenle buradaki üçgenin indüklemiş olduğu gerilim yıldızda aynı vektörde olacak. Yine hat gerilimimi veriyorum. Bu ne? L1 L2 arasındaki hat gerilimim, şu U1 U2 arasındaki üzerinde düşen gerilim yine 2U2 V1'de aynı yönde UL1 sekonder. Ama bu hat gerilimim, bu indüklenense benim faz gerilimim. Niye? Çünkü burada da görmüş olduğunuz gibi yıldız var. Yıldız noktam var. Yine L2, L3 gerilimim karşı tarafta UL2 şurada sekonderin UL2 faz gerilimini indükleyecek. Yine 3. hat gerilimim, yani L3 ile L1 arasındaki 1W1, 1W2 bobin üzerine düşen gerilim 2W1, 2W2'de bir faz gerilimi indükleyecek. Vektör diyagramında bunu da merkeze aldığımda yine biliyorum ki benim primerimin faz gerilimi UL1 primer burada, sekonderimin de burada indüklediği için gerilimi bu arada demin açıyı bulmuştum. Tekrar geometriye girmeyeceğim. Şu aradaki açı dıştan baktığınızda 330 derece, şu ara zaten eksi 30 olarak ne yaptı gözüküyor. Şu anda trafom D'ye 11 bağlı. D'ye 11'de aynı fazla primer ve sekonder, aynı isimli fazla primer ve sekonder gerilimler arasında 330 derece faz farkı var. Az önce nasıl bir kabul yapmıştım? Demiştim ki sarı maviden daha önce fazlıydı, daha öndeydi faz olarak. Mavi 150 derece arkasından geliyordu. Yine sarıyı ben işte primer olarak kabul ettim. Şimdi sarının buradaki başlangıç noktası yarım periyodu burada tamamlıyor, periyodunu da burada tamamlıyor. Ve bakın şundan sonra, yani sarı primer geriliminin sıfır noktası başlangıcından sonra şu noktada sekonder gerilim başlıyor. Bakın burada primerin başlangıç noktası, yarım periyot ve tam periyodu burada tamamlıyor. Burada primer geriliminden sonra, sarıdan sonra, yani sarı grafikten sonra sekonder geriliminin ilk sıfır geçiş noktası, artı yönlü sıfır geçiş noktası, dikkat edecek olursanız burada. Ve şu aradaki fark da 330 derece, işte ne yapıyor 360 dereceye 30 derece faz farkı kalıyor. Şu aradaki gösterdiğim kısımsa 30 derece, yani eksi 30 derece şeklinde.
Gelelim YD5'e. YD5 diyor ki ben diyor yıldız bağlayayım. Çıkışımda diyor üçgen bağlı ve primer ve sekonder aynı isimli faz gerilimimin, yani yıldıza göre faz gerilimimin arasında 150 derece faz farkı var diyor. Aynı polaritedeler mi? Hayır, değil. Dikkat edecek olursanız üçgenin girişlerini ben bobinlerin çıkışlarından aldığım için bunlar aynı polaritede değiller. Yani burada primere vermiş olduğum gerilim sekonderde ters yönde bir gerilim indükleyecek. Veriyorum. UL1 primeri verdim. Şimdi bunlar niye üst üste değil? Bunu biraz sonra göreceksiniz. Niye üst üste değil? Çünkü burası yıldız bağlantı. Bu üçgen bağlantı burada indüklemiş olduğu gerilimlerin hepsi benim hat gerilimim. Ne demek istiyorum? Buraya U1, 1U1, 1U2 arasındaki vermiş olduğum L1 faz gerilimi aslında benim 2U1, 2U2 arasında bir hat gerilimi indükleyecek. Niye? Üçgen bağlı. Peki hangi hat gerilimi? Bakıyorum. L1 buradan geliyor. Sargı üzerinden geçtiğimde L3'ü buluyorum. Yani L1, L3'ün hat gerilimine şu sargıdaki faz gerilimi indükliyor. Ve ters yönde, niye? Ters polaritede yine aynı şekilde şu sargıdaki 1V1, 1V2'deki işte faz gerilimim karşı tarafta neyi? L2 ile şu L1 fazları arasındaki hat gerilimi indikliyor. Yani karşı taraflar hat gerilimi olduğu için aynı şeyde üst üste çizemiyorum. Yine üçüncü faz gerilimin primeri sekonderdeki 3 ile 2 arasındaki L3 ile L2 arasındaki hat gerilimini indikliyor. Şimdi buranın nasıl oluştuğunu biraz sonra anlatacağım. Burası benim için. Burası zaten primerin faz gerilimiydi. Burası da sekonderin faz gerilimi ve bu aradaki açı 150 derece. Peki bu açı nasıl oluşuyor? Şimdi onu anlatmadan önce DY5'i tak diye söylemiştik açıyı. Tamam. Niye? Çünkü buradaki fazlar arası gerilim benim ana vektör sistemimde bu şekilde oturuyordu. Ve ben biliyordum ki şuradaki L1, L2 fazı ya da buradaki L1, L3 fazının düzeltiyorum. Hatlar arası gerilimin faz gerilimi buradaki UL1'di ve ben bunu başlangıç sıfır noktası olarak kabul ediyordum. Ve bunun üzerine sekonderde yıldız olduğu için indüklenen gerilimleri bu yıldız noktasına oturtturup bir değer vermek kolaydı. Şimdi gelelim YD5. Burada YD5'teki sıkıntı ne? YD5'teki sıkıntı şu. Yıldız tamam ana referans noktama oturuyor. Evet ama çıkış üçgen. Üçgen olduğu için ve faz açısı farklı bir şekilde bir gerilim indüklediği için şimdi buradaki benim çıkış hat gerilimlerinin, sekonder hat gerilimlerinin bir de tek tek faz gerilimlerini bulmam lazım. Peki onu nasıl bulacağız? Yani buraya faz gerilimi gösterdim ama onu nasıl bulacağız? Şimdi 150 derece faz farkı nasıl oluşuyor? Bu gösterim hani normal bir gösterim değil, açık söylemek gerekirse. Neden? Çünkü UL1 buradaki faz gerilimim karşı tarafta 1 ile 3 arasındaki hat gerilimi indükliyor. Buradaki faz gerilimini ben hat gerilimiyle aynı doğrultuda gösteremem ama indüklenme yönünü gösteriyorum. Yani bu bir yerleşim değil. Bu birinci fazın sekonderinde indüklemiş olduğu hat geriliminin doğrultusunu vermek için buradaki gerilimse sekonderdeki bu ikinci gerilim, yani bu gerilimse primerdeki işte faz geriliminin sekonderde indüklemiş olduğu hat gerilim. Bunda da yine L1, L2, L1 arasındaki bir gerilim. Bu üçüncü faz gerilimin primerin sekonderde işte 3 ile 2 arasındaki hat gerilimi indükliyor. Şimdi hat gerilimlerini burada vektörün referans noktasına koyamam. Bu bir hata ama yönünü görmemiz açısından bunu yaptım. Peki bu ne oluyor? Bu şu şekilde oluyor. Mavi buradaki L1, L3, kırmızı L2, L1 ve şuradaki yeşil L3, L2 sekonder gerilimleri bu üçgen hat gerilimleri ve bunları siz yine açıortaylarını çizdiğinizde orta taraf merkezi benim vektörün referans noktası oluyor ve bu merkezden şu aşağıya UL1 3'ün ucuna çizmiş olduğumsa benim sekonderdeki üçgenin neyini veriyor? Faz gerilimini veriyor. Şu maviler, kırmızı ve yeşil olan hat gerilimleri fazlar arası. Ama şuraya çizmiş olduğum bu vektörse benim bu üçgen bağlantının referans noktasındaki, ki bunu işte nötrle oturtturduğum kısım bura, yıldızın ana vektörleri, önceki vektörleri hatırlayın, yıldız noktası oturtturduğum, nötr noktası oturtturduğum noktada bu üçgenin orta noktası ve işte buradan UL1 3 arasına çizmiş olduğumsa benim sekonderin neyini verecek? Bana işte faz gerilimini verecek. Eğer ikinci fazı düşünüyorsanız burasıdır, üçüncü fazı burasıdır. İşte buradaki açı 150 derece.
Yine bunu oturur hesaplarsınız trigonometride. Trafom şu anda YD5 bağlı. YD5 bağlı da primer ve sekonder aynı isimli fazlar arasında 150 derece faz farkı var. Yine sarı olarak gördüğünüz grafik benim osiloskop kanalında primere bağlı, mavi olarak gördüğünüz ise benim osiloskop kanalında sekonderden ölçüm alan nokta. Yine şurayı başlangıç noktası olarak kabul edecek olursanız, hatta şöyle yapayım. Hadi. Burayı sıfır geçiş noktası ilk başlangıç olarak kabul edecek olursanız primer geriliminin şuradan başlıyor primer gerilimim, artı maksimumdan sonra şurada periyot, diğer yarım periyotta yön değiştiriyor. Yani şu arası 180 derece. Mavi olarak da bu başlangıçtan sonra mavi olarak işte ilk başlangıç noktam, yani ilk artı maksimuma geçiş noktam burası. Şu iki ara 180 ise bu da 150 derecelerde falan. Yani YD bağlantıda primerle sekonder gerilimlerin arasında 150 derece faz farkı olduğunu buradan osiloskop ekranından da görebiliyoruz. YD11'e gelelim. Diyor ki ben diyor primerim diyor. Yıldız, sekonderim, üçgen 11, 330 derece faz farklı. Peki polariteler aynı mı? Evet. Noktalardan çıkış almışız. Devam edelim. Yıldız olduğu için verdim gerilimi. Birinci sargının faz gerilimi. Sekonderde 1 ile 3 fazları arasında U1, U2 üzeri, U2, U1, 2, U2 üzerinde 1 ile 3 fazları arasındaki hat gerilimini yükledi. İkinci primer faz gerilimim. Burada L2 ile L1 arasındaki hat gerilimini yükledi. Yine üçüncü benim primer faz gerilimim ise burada benim L3 ile L2 sekonderdeki hat gerilimlerini indükledi. Yine burada da açıya baktığımız zaman şu ise vektörün merkez nötr noktasına göre, referans noktasına göre şu uçsa benim UL1 sekonder, burayı yanlış demişim. Bu aslında doğru, UL1 sekonder gerilimi. UL1 sekonderin faz gerilimi ve bu açıda şu dıştan baktığınızda 330 derece, eksi taraftan baktığınızda 30 derece olarak gözüküyor. Peki burada nasıl oluşuyor? Yine aynı yönde bir hat gerilimi indikliyor. Şurada L1 ile L2 arasında, dediğim gibi bakın bu gösterim vektörel olarak oturtturmak amaçlı değil, sadece vektörlerin yönünü aynı yönde polaritede olduklarını görmeniz için. İkinci faz gerilimi primeri aynı yönde 2-1 arasındaki hat gerilimini indikliyor. Üçüncü primer faz gerilimim ise yine benim 3-1 arasındaki, düzeltiyorum 3-2 arasındaki hat gerilimini indikliyor. Tabi bunların merkezi burası değil hat gerilimi oldukları için. Burada da yine bu şekilde bir dizilim yaptığınızda siz aslında şu merkeze göre, üçgenin merkezine göre burası benim UL1'in sekonder gerilimim, ney gerilimim, faz gerilimim. Şurası ikinci faz için, burası ise üçüncü faz için üçgen bağlantının faz gerilimlerini bulmuş oluyorum. Şu anda YD11 bağlantıyı yaptım diye düşünüyordum. Osiloskop ekranına baktığımda ya YD11'de 330 derece faz farkı olması lazım ama burada primerle sekonder arasında 30 derece faz farkı var. Ne oldu diye bağlantılarımı kontrol ettim. Bağlantıyı yanlış yaptığımı gördüm. Bir literatürün birinde YD bir bağlantı da var. YD1 bağlantıyı normalde ben bu sunuya almamıştım. Kullanılmıyor, kullanım alanı yok diye ama yanlışlıkla YD1 bağlantıyı yaptım. Hazır bağlantıyı yanlış yapmışken ondan da bahsetmek istedim size. Şimdi şunu bir büyütelim. Bakın bu sarı benim primer gerilimimin başlangıç noktası. Sekonderde 30 derece sonra başlıyor. Şu aradaki açı 30 derece, yani sarı primer, mavi sekonder aralarındaki faz farkı 30 derece. Primer tarafım benim yıldız bağlı, sekonder tarafım üçgen bağlı YD1. Ve ben bunu sunuya almamıştım ve yanlışlıkla bağlantıyı yapınca bundan bahsetmek istedim. Bobinlerin uçları değişecek. Bağlantıyı ben yanlış yapmışım trafo üstünde. Şimdi bağlantıyı düzelttikten sonra YD11 bağlantıdaki 330 derece faz farkını göstereceğim size. Evet, şimdi YD11 bağlantıyı oluşturdum. Bağlantımı düzelttim. Yine burada sarı benim primer gerilimim, aynı adlı fazın. Mavi ise sekonder gerilimim. Şu arayı büyüteyim biraz. Şimdi buradan gösterelim.
Şimdi bura primer geriliminin sıfır noktası olarak kabul edersek artı maksimum 0, eksi maksimum 0, yani şurayla şura arasındaki açı 360 derece ve bu primerin başlangıç noktasından sonra sekonderin başlangıç noktası neresi? Burası. Yani aralarındaki açı şurayla şura arasında, bura 330 derece ya da tersten bakacak olursanız bu başlangıçta bunun başlangıcı arasındaki açı da şu nokta ile şu nokta arasındaki açı da eksi 30 derece. Yani aralarında şu anda 330 derece faz farkı var. YZ11 bağlantıda diyor ki benim diyor primerim diyor işte diyor yıldız bağlı, sekonderim zikzak bağlı, 11 aramızda 330 derece faz farkı var. Şimdi burada polarite doğru mu ters mi? Yani polaritenin biri doğru gelecek, biri ters gelecek. Biraz sonra göreceksiniz zikzak bağlantıda, ama hangisi doğru polaritede, hangisi ters polaritede ona bakacağım şimdi. 2U1, U2 doğru polaritede. Bakın şurada 3U2, 3U1 ters polaritede. Niye? Çünkü şuralar bobinlerin girişi olması lazımken ben bunları yıldız noktası, zikzakın yıldız noktasını oluşturmuşum. O nedenle bunlar üçüncü uçlar burada yıldız oluşturduğu için 2 rumuzlu bobinlerde doğru, 3 rumuzlu bobinlerde ise ters yönde bir gerilim oluşacak. Yine primere yıldız faz gerilimlerini verdiğimizde bakın şimdi bu oluşan ne? 2U1, U2 primere verdiğimizde şuraya primer gerilimini 2U1, U2 de kendisinin yönünde. Ama 3U1, 3U2'de ise ters yönde, ters polaritede bir gerilim indikledi. Şimdi ikinci primer faz gerilimini verdiğimizde 2V1, V2 de kendisi yönünde ama 3V1, 3V2 de ters 180 derece faz farklı gerilim indikledi. Yine üçüncü primer faz sargısını verdiğimizde karşı tarafta 2W1, 2W2 de aynı yönde ama 3W2, 3W1 de ise ters yönde bir gerilim indikledi. Şimdi ne olacak? Aslında buradaki sekonderdeki gerilimler bunların vektörel toplamı. Peki nasıl bir vektörel toplam? Şimdi gelelim buna. Şurası ne? UL1 sekonder, yani şu. Bunun diyor faz gerilimi. Bunun faz gerilimi ne? Bakın şuradan gelecek olursak 2U1, U2 bu artı uç buraya geliyor. 2, 3V2, 3V1. 2U1, U2 doğru polaritedeydi. 2U1, U2 doğru polaritedeydi. Evet. 3V1, 3V2 ters polaritedeydi. Ters polarite olan neydi? Bu. Yani bu ikisinin vektörel toplamı aslında UL1 sekonderi oluşturuyor. Aynı mantıkla giderseniz UL2 sekonder şu ne? Faz gerilimi 2V ile 3W'nin toplamı, 2V ile 3W ters yöndeydi toplamı. Yine bu da şuna bakacak olursak 2W ile aynı yönde ters yöndeki 3U1, U2'nin vektörel toplamları şeklinde ve o aradaki açı 30 derece. Şimdi ama zikzak bağlantı kitaplarda baktığınızda bu şekilde göstermezler. Niye? Eğer siz şu ana primer ne diyeyim ben size faz vektörleriyle şu siyah çizdiğim sekonder zikzakini üst üste gösterecek olursanız bunun sekonderin yıldız mı zikzak mı bağlantı olduğu anlaşılmaz. Bu nedenle şöyle bir işlem yapılır. Burada da tek tek anlatmışım. Evet. L1 gerilimi 2U ile 3V'leri, L2 gerilimi 2V ile 3W'lerin, L3 gerilimi, faz gerilimi 2W'lerle 3U'ların vektörel toplamı. Yani birbirlerine şurada bağlantı olarak da var. Burada da vektörel olarak toplamı. Şimdi nasıl gösteririz? Bunu şu şekilde gösteririz. Şu kırmızı, şu mavi buradaydı ya, kırmızının üstüne mavi vektörü bindiriyoruz. Şu kırmızı da buradaydı. Yeşilin üstüne kırmızı vektörü bindiriyoruz. Şu mavinin üstüne de yeşil vektörü bindiriyoruz. Ne oldu? Ters yöndeki vektörleri bıraktık. Doğru düz yöndeki, aynı yöndeki vektörleri, ters yöndeki vektörlerin şurada üstüne bindiriyoruz. Bu şekilde olduğunda bakın çıkışın zikzak bağlantı olduğu anlaşılır. Yaptığımız şey aynı. Burada koymuşuz vektörel toplam almışız. Hem üst üste ilavede fark almışız. Aslında gösterdiği açı yine aynı. Şimdi YZ11'i gördük. Bir sonraki slaytta YZ5'i göreceğiz. Daha sonra DZ0 ve DZ6'yı göreceğiz. Peki bu vektöriyel gösterim, yani vektörler hangi vektör hangi vektörün ucuna eklenecek? Onunla ilgili de size şöyle söyleyeyim. Yıldız noktasını oluşturan zikzakın sekonderdeki bobinlerde yıldız noktasını oluşturan bobinlere ait olan gerilim, yıldız noktası referans olduğu için yıldız noktasını oluşturan
oluşturan bobinlere ait gerilim benim vektör referans sistemini yani nötr noktasına yerleştirilir. Daha sonra diğer gerilim bunun üstüne ilave edilir. Burada benim yıldız noktamı oluşturan bobinler hangileri? 3 ile başlayan bobinler. 3 ile başlayan bobinler benim yıldız noktamı oluşturduğu için 3 nolu bobinlerin üzerinde düşen gerilimin vektörü benim buradaki yıldız noktama oturtturulur. Merkez olarak buradan başlatılır. Daha sonra buna ilave edilecek. Burada hangileri var? 2 ile başlayan bobinler var. 2 ile başlayan bobinlerin gerilimleri ise bunların üzerine ilave edilir. Diğer YZ5, DZ6 ve DZ0'da da vektörler bu şekilde üst üste bindirilir. Şu an osiloskop ekranında görmüş olduğunuz grafik YZ11 bağlantısına ait gerilim grafikleri. Yine aynı isimli fazları aldım. Sarı bana primer gerilimini, mavi bana sekonder gerilimini gösteriyor. Şu an bunu durdurduğum için böyle durduralım, ölçüyü rahat alacağız. Skalayı büyüttüğümüz zaman kadranın dışına çıkıyor. Buradan alacağım ölçüyü. Sarı primer gerilimin şurasını sıfır geçiş noktası olarak kabul edecek olursak, hatta şöyle kareye doğru kaydıralım. Şurayı sıfır geçiş noktası olarak kabul edecek olursak artı maksimum 180 derece sıfır. İşte eksi maksimum şurada 360 derece. Şimdi şu başlangıçtan sonra mavi ne zaman başlıyor? Bakın burada başlamıyor, öncesinde. Buradan sonrasına bakıyorum. Buradan sonra mavi sekonder geriliminin başlangıç noktası da bu. Şurası da 360 dereceydi. Onun 30 derece önünde şu anda 330 derecede sekonder gerilim başlıyor. Yani burada primer ve sekonder gerilimler arasındaki faz açısı 330 derece YZ11 bağlantıda. YZ5 diyelim. YZ5'te ise doğru polaritede olan hangisi? Doğru polaritede olan şuradaki 2 U'lar, 2 V'ler, 2 W'ler. Niye? Çünkü çıkışları bunların yıldız noktası oluşturulmuş. Ters polaritede olanlar hangisi? Şuradan çıkış almam gerekirken çıkıştan çıkış almışım. Yani 3U2'den. O zaman 3U1, 3U2 yani 3'ler ters polaritede, 2U, 2U1, U2 yani ikili bobin uçları ise doğru polaritede. Yine yıldıza primere faz gerilimlerini verdim. Yine kendisiyle aynı yönde. 2U1, U2'de doğru polaritede, 3U1, U3, U2'de ters polaritede gerilimini yükledi. Yine ikinci primer faz gerilimi yine ikileri kendi yönünde, üçleri ters yönde. Yine üçüncü buradaki işte faz gerilimim ikileri kendi yönde, 3 nolu bobinlerde ters yönde bir gerilim yükledi. Şimdi burada bakalım. Örneğin UL1S'ye bakalım. UL1S ne? 3U1, U2. Bakın şuradan başladığımda 3U1, 3U2, 2V1, 2V2, 3U1, 3U2, 2V1, 2V2. Bunun bileşkesi bana benim birinci sekonder faz gerilimimi yani şu uçta şasi arasındaki yıldız noktası arasındaki gerilim veriyor ve diğerlerini bu şekilde ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. Buradaki açı 150 derece. Yine bunları da YZ5'te 150 derecede yine bu şekilde gösterilmez. Bu sefer aynı olanlar bırakılır. Ters olanlar aynı olanın üstüne bindirilir. Bu şekilde bir vektörel gösterim elde edilir. Yine 150 derecedir açı, bir şey değişmez. Yani bunu şurada koyup vektörel toplam almaktansa üst üste bindirip fark almak aynı şey. Şu anki bağlantımızın adı YZ5. Yani primer ve sekonder aynı isimli fazlar arasında 5 olduğuna göre 150 derece faz farkı var. Şu skalayı biraz büyütelim. Sarı bana primer gerilimimi, mavi bana sekonder gerilimimi gösteriyor. Şimdi şurasını ben primer geriliminin başlangıcı olarak, periyodun başlangıcı olarak kabul edersek artı maksimum. Şurada 180 derece, sekonder şurada 180 derece. D eksi alternansa dönüş yapıyor. Bakın buradan sonra primerin başlangıç noktası burası. Şu 180 derece ise bunun 30 derece önünde yani 150 derecede sekonder gerilimim başlangıç yapıyor. Yani aralarındaki faz farkı, faz açısı 150 derece olarak osiloskoptan görülüyor. Gelelim DZ0'a. Diyor ki benim diyor primerim diyor üçgen bağlı, sekonderim zikzak bağlı ve aradaki faz farkım benim 0. Şimdi buradaki doğru polarite ters polaritelere bakalım. Bobin girişleri nerede?
enerji aldığım kısım 2U1, 2U2. Bunlar bakın doğru polaritede. Buradaki yıldız noktasını nerede oluşturmuşum? Bobinlerin girişinde oluşturmuşum. Yani 3U1, 3U2'nin bobin girişinde oluşturmuşum. O nedenle 3U1, 3U2 ters yönde gerilimini yükleyecek. Yani buradaki 3'ler ters, 2'ler doğru yönde gerilimini yükleyecek. L1, L2 hat gerilimini verdiğimde yine 2U1, 2U2'de şurada doğru yönde, 3U1, 3U2'de ters yönde bir gerilim indükledi. İkinci hat gerilimi birinci ve ikinci fazlar arasında verdiğimde UL2, 3 yani şura L2 geldik. Takip edin 1V1, 1V2, üçüncü fazla ne yaptı? L3'te. İşte şebekeye döndü ve bu 3V1, 3V2'de ters, 2V1, 2V2'de doğru yönde ve üçüncü hat gerilimim yani 3 ile 1 arasındaki hat gerilimim burada 2W1, 2W2'de doğru, 3W1, 3W2'de ters yönde gerilim yükledi. Peki DZ0'ı vektörel olarak nasıl göstereceğiz? Şu şekilde göstereceğiz DZ0'ı. Şurası zaten benim primer gerilimim. Buradaki vektörler şu şekilde oturacak. Niye bu şekilde oturdu? Bu ne? Benim UL1 sekonder gerilim. UL1 sekonder gerilimime bakayım. 2U1, U2 döndü geldi buradan. 3W1, 3W2. Yani 2U1, 2U2, 3W1, 3W2. Devam ediyorum. UL2 sekondere baktığımda 2V1, 2 işte adını siz getirin. 2V1, 2V2 şu. Ve döndü geldi. 3U2, 3U1 o da şu. Yine yani seri devreyi tamamlıyoruz. Yaptığım iş o. Seri devre üzerindeki bobinlerin gerilimlerini üst üste koyuyoruz. Ve burada dikkat edecek olursanız aradaki açı yine 0 derece olarak. Yani primerin bu primer gerilim değil miydi? Şu kesik çizgili. Onun zaten vektör diyagramında şuranın UL1 primer olduğunu, faz gerilimi olduğunu biliyordum. Daha önce de anlattım. Şimdi sekonderdeki oluşan gerilime baktığım zaman primerle sekonderin doğrultuları aynı isimli faz için. Şu an osiloskopta DZ0 bağlantısının çıkış gerilim sinyallerini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi hem primer hem de sekonder gerilimleri aynı fazlalar. Yani aralarında herhangi bir faz farkı yok. Gelelim DZ6'ya. DZ6'da durum ne? DZ6'da durum şu. Burada 3U1 ters polaritede, 2U1, 2U2, U2'lerin çıkış şase noktası, yıldız noktası, nötr noktası oluştuğu için de doğru polaritede. Yani 3'ler ters, 2'ler doğru polaritede. Yine üçgen hat gerilimleri kendisiyle aynı fazla. 2'ler de doğru, 3'ler de ters gerilim oluşturacak. Yine ikinci hat gerilimim L2, L3 arasındaki yani şu. L2 ile 3 arasında yine 2'lerde aynı yönde, 3'lerde ters yönde. Yine buradaki L1 ile L3 arasındaki W1, W2 arasındaki gerilimse 2'lerde aynı yönde, karşı tarafta 3'lerde ters yönde gerilimi yükleyecek. Şimdi bunlar nasıl oturacak? Bunlar da şu şekilde oturacak. Şimdi bu ne benim? UL2 sekonder gerilimim. Bakıyorum UL2 sekonder ne? 3U, 3U2, 3U1 yani şura dönüyor geliyor şurada 2W1, 2W2 yani 3U1, 3U2, 2W1, 2W2 bu şekilde üst üste bindiriyoruz. Demin dediğim gibi vektörel toplam burada yani kitabi şekillere benzer çıksın diye çünkü zikzaklar bu şekilde vektörü gösteriliyor. İkinci fazında sekonderin ikinci faz gerilimi ise bu şekilde. Yine üçüncü faz gerilimi de bu iki vektörün toplamı şeklinde oluyor. Dikkat edecek olursanız burası biliyorum primerin UL1 faz gerilimiydi. Burada sekonderin oluşan faz geriliminin doğrultusu da bu şekilde. Yani 680 derece aralarında faz farkı var DZ6'dan. DZ6 bağlantıyı yaptım. Yani primer ve sekonder aynı isimli fazlar arasında 180 derece faz farkı var. Sarı bana primeri, mavi bana sekonderi gösteriyor sinüs grafiği olarak. Osiloskop ekranında gördüğünüz gibi aralarındaki faz farkı tam 180 derece. Şimdi 2 adet farklı bağlantı grubundaki trafoyu birbirlerine paralel bağlayacağım. Onun deneyini yapacağım. Nasıl bir sistem kurdum? Burada gördüğünüz benim 2 tane 3 fazlı trafom var. 3 fazlı trafolardan bir tanesini YY0 bağladım. Bu sabit kalacak.
Şu aşağıdaki. Diğer trafoyu da DY5 ve DY11 olarak bağlayacağım. Yani 150 derece. Şimdi YY0 0 dereceydi. Yukarıdakini de DY5 150 derece ve işte DY11 330 derece olarak bağlayacağım faz farklarını. Osiloskopta o faz farklarına bakacağım. Şu anda harmonikten dolayı osiloskop uçmuş durumda. Yani burada bir sıkıntım var. Trafolarım benim 220'ye işte 110 voltluk trafo. Bu deneyi yaparken benim burada besleme hattım var, yalıtım trafom. Oradan enerji aldım. O da fazla arası gerilim 67 voltlarda falan. Sıkıntım şu. Bir kere bu trafoları deney sırasında zaten 220 olduğu için sargıları primerlerine D bağlantı, üçgen bağlantı yapamıyorsa illa yıldız olmak zorunda. İkincisi oradaki trafodan alma nedenim, yalıtım trafosundan alma nedenim de güvenlik açısından. Çünkü burada elimle takıyorum, çıkarıyorum, her seferinde enerjiyi kesmeyeyim dedim. Şimdi bir diğer sıkıntım şu. Aşağı YY0, buradaki benim yalıtım trafomdan besledim ama yukarıyı DY işte 5 ya da DY11 beslediğimde bu sefer yukarıdaki gerilim aşağıdaki şu trafonun faz gerilimiyle işte yukarıdakinin faz gerilimleri birbirlerinden farklı olacak. Şimdi onu nasıl çözdüm? Ömer hocam sağ olsun. Ömer hocamın deposunda bir de burada 3 fazlı bir varyak varmış. 3 fazlı varyakta benim buradaki yalıtım trafomun çıkışından 3 fazlı varyağa gittim. 3 fazlı varyaktan buradaki trafoya gittim. Yani birinci yalıtım trafosu, ikinci varyak trafo, üçüncü de burada uç hangisi? Şu yukarıdaki üçgen bağladığım trafonun beslemesini yaptım ki çıkış gerilimlerini eşitleyebileyim. Çünkü iki trafo arasında çıkış gerilimleri eşit değilse aynı fazla dahi olsa sirkülasyon akımı dolaşacak. Çıkış gerilimlerini eşitleyeyim, en azından eşitlemeye çalışayım ki işte sirkülasyon akımının sadece buradaki faz farkından kaynaklandığını görelim diye. Şimdi genç arkadaşım, öğrencim bana yardım edecek. İlk etapta ölçü aletinde size işte fazlar arası gerilimin eşit olduğunu göstermeye çalışacağım. Yani eşite yakın olduğunu. Şöyle tutabilir misin sen? Bak şu ölçü aletinin şeyini alacaksın, kadranını alacaksın. Ya da ne diyeyim, ekranını alacaksın. Açtım. Bu iki trafoda burada şu anda açık olan sigortanın üstünden birbirlerine işte paralel bağlanacak diyeyim. Buradaki şimdi gerilimleri göstereyim ben size. Birinci tarafın gerilimleri, fazlar arası gerilimleri 58.2, 58.4. Bu tarafa gelelim. Şuraya alayım mı? Bak şimdi. Hocam biraz böyle parlıyor da. Bak, gözüküyor mu? Şöyle yapalım. Şu an sen açıyı tam değiştirirsen o düzelecek. tamamdır. Açıyı sen kamera açısını değiştirince bakın 59, 58'di. 58 yani hemen hemen aynı. Şimdi tripoda koyacağım kamerayı. Bir de pens ampermetrem var burada. Bu pens ampermetreyle de YY0, DY11, YY0, DY5'teki işte aralarındaki sirkülasyon akımını ölçmeye çalışacağım. Bu çok hassas değil ama en azından bir fikir vermesi açısından kullanacağım. Az önce de söylediğim gibi trafolardan bir tanesini YY0 bas kabul ediyorum. Diğerini DY5 ve DY11 bağlayacağım. 150 yani 330 derece yapacağım. İkisini birden sırasıyla. Şimdi burada benim trafolardan bir tanesi ikinci, yani sırf atölye içinde ikinci trafo olarak besleniyor. Bir tanesi de işte yalıtım trafosu varyak üstünden üçüncü trafo olarak besleniyor. Ve trafo çıkışları boşta ve ben harmonik görüyorum şu anda. Bu harmonik de 330 derece mi, 150 derece mi? Buradan çok net göstermek zor ama şunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi 150 dereceye 180'e yakın. Eğer bu siz sarı bir tane trafonun çıkışı, mavi diğer trafonun çıkışı. Eğer 150 ise 180'e yakın olduğu için bunları birbirlerine ters olarak göreceksiniz. Ters tarafta. 330'da 360'ın yani başa dönme diyelim biz ona. İşte yakın olduğu için bunları eğer birbiri üstünde, birbirlerine yakın görüyorsanız da o 330 derece olacaktır. Şimdi pens ampermetremi bağladım. Ve sigorta duruşundan ben bunları kısa devre yapacağım. Kısa devre yaptım ve şu anda 0.64 amper benim pens ampermetrem akım gösteriyor. Bu sirkülasyon akımı. Şimdi burada şöyle bir durum oldu. İkisi de şu anda osiloskopların biri sigortanın bir tarafında, diğeri diğer tarafında ve kısa devre olduğunda bir kere aynı faza oturmak zorunda. Aynı faza bakın dikkat ederseniz oturdu. Bu birincisi. İkincisi de birbirlerine yük olarak girdiği için trafolar
yüke bindiğinden az önce görmüş olduğunuz harmonikler de ortadan kalktı. Ve şu anda 0.64 amper. Arada 30 derece faz farkı olduğunda, bağlantılarda 30 derece faz farkı olduğunda 0.64 amper boş yere aradan geçen sirkülasyon akımı ve demin gördüğünüz gibi çıkış gerilimleri de çok da yüksek değil. Az önce bahsettiğim şey buydu. Eğer bu iki grafiği, birinci trafo ve ikinci trafonun grafiklerini birbirlerine ters gibi görüyorsanız bu aradaki açının 150 derece olduğunu, yani birinin DY0 iken öbürünün DY5 bağlantı olduğunu, düzeltiyorum, birinin YY0 iken diğerinin işte DY5 bağlantı olduğunu bana gösteriyor. Şu andaki aralarındaki açı 150 derece ve ben yine bunları paralel bağladığımda bakın yine ikisi de bir grafiğe oturdu, bir aynı fazla sinüs formuna oturdu. Bakın dikkat edecek olursanız aradaki işte açı eşitlendi. Çünkü işte ne oldu? Aslında trafoların iki ucunu birbirine bağladım. Yani ostaskopun biraz önce de söylediğim bir noktadaysa sigortanın, diğeri bu taraftaydı. İkisini birleştirince ikisi mecbur olarak aynı faz açısına gelmek zorunda kaldı. Ama dikkat ederseniz aradaki faz açısı birinde 30 dereceyken birinde 150 derece. Yani 330 derece ikisi taraftan düşünürken 30 dereceyken şu anda 150 dereceydi. 180'e yakındı, yani birbirine çok tersti. Demin 0.60'larda bir akım geçerken şu anda benim sirkülasyon akımım 2 amperlere buldu. Farklı bağlantı gruplarında eğer siz trafoları bağlayacaksanız her ne kadar çıkış gerilimlerini eşitleseniz bile aradaki faz farkından dolayı bir sirkülasyon akımı geçecektir.